Selamlar. Bu videoda ıslak keçe yöntemiyle yünden keçe saksı yapacağım. Öncelikle şablonumu hazırladım. Bunun için bir tabaktan yararlandım. 27 cm çapındaki bu tabağı bir kağıdın üzerine koyup şeklini çizdim. Merkezini belirledim. Daha sonra diğer çemberi de bunun merkezinden geçecek şekilde çizdim ve parke altı, laminant parke altı plastiği kullanarak şablonumu hazırladım. Yünü ikiye böldüm. Bir tanesini şablonun üzerine sermek için kullanacağım. Diğerini de şablonun altına yerleştirmek için kullanacağım. Birinci kat yünü ekrana paralel olacak şekilde yerleştiriyorum. İkinci kat yünü buna 90 derece açıyla yerleştireceğim. Daha sonra şablonu ters çevirip aynı işlemleri diğer taraf için de yapacağım. Keçe saksının temelini, astarını siyah yünle hazırladım. Bundan sonra yüzey dekorasyonu yapacağım. Çok da dekorasyon sayılmaz aslında. Çünkü kullandığım yün buna çok fazla müsait değil. Uzun lifli bir yün ve tutamları çektikçe elektriklenmeler oluyor. Ve yün mikronları homojen değil. Birbirinden çok farklı mikronda bence yünleri karıştırmışlar. Çok hızlı keçeleşiyor ama yünü sererken ve keçeleştirmeden sonra yüzeydeki kalın telli yünleri görebiliyorsunuz. Her neyse bu yün beni çok yordu. O yüzden biraz dertlenmek istedim herhalde. Şimdi
saksının içinde ve dışında halkalar olsun istiyorum. O yüzden böyle bir şekil verdim. Kabaca yerleştiriyorum. Yani renkli yünleri kabaca yerleştiriyorum. Zaten bunlar keçeleştikçe küçülecekler ve birbirlerine yaklaşacaklar. Benim tek istediğim burada siyah rengin çok fazla yüzeye çıkmasına izin vermeyecek kalınlıkta renkli yün döşemek. Bu renkli yünleri yerleştirmenin aslında daha kolay, daha mantıklı, daha pratik bir yolu var. O da ön keçe ile çalışmak ya da prefelt hazırlamak, öyle diyebiliriz. Bu prefelt ya da ön keçeleri hazırlayıp şerit halinde kesip yüzeye istediğimiz şekilde serebiliriz.
Ama gel gelelim benim bunu yapacak takatim kalmadı bu aşamaya kadar. Çünkü siyah yünün üzerine önce ip yerleştirdim ben. İple farklı dekorasyonlar oluşturmaya çalıştım. Ama olmadı. Yani yün iple kaynaşmadı. Ben de fazla proses ilerlemeden ipleri topladım, bir kenara attım ve renkli yünlerle bu sefer yeni bir dekorasyon yapmaya çalıştım. O yüzden prefert yapmaya gücüm kalmadı açıkçası. Her neyse gelelim zımpara makinesiyle neden bu işlemi yaptığıma. Zımpara makinesi yüzeydeki yünlerin ya da yüzeye koyduğunuz her neyse onun fazla kaymasına izin vermeden çok hızlı bir şekilde onun tutunmasını, şekil almasını sağlıyor. Bu ilk aşamayı elle de yapabiliyoruz. Ama zımpara makinesi kullandığımızda daha az emek harcayarak daha kısa sürede bunu gerçekleştiriyoruz. Bu aşamaya kadar kullandığım su oda sıcaklığındaydı ve sıvı sabun eklenmiş su kullandım. Bundan sonra da yine o suyu kullanacağım ama ekstradan kalıp sabunla da işlem yapacağım. Şu an yünün üzerinde çok fazla su var. Bu da keçeleşmeyi yavaşlatır, zorlaştırır. Bunu almanın en iyi yolu parçayı tülün arasına sarıp bir havluyla sıkıca bastırmak. Bu şekilde aşırı suyu alırız ve gerektiği kadar yeniden su eklemeye imkanımız olur. Parçayı 30'ar kez her yönde yuvarlayacağım. Alt üst bunu tekrarlayacağım. Bu aşamada fazla yuvarlama yapmadım. Çünkü şablonu çıkardıktan sonra esas küçülmenin olmasını istiyorum.
Pinç test yapıyorum. Keçeleşme iyi durumda. Artık şablonu çıkarabilirim. Minik bir delik açtım. Buradan şablonu çıkaracağım. Bu delik de saksının içinde kalacak. Şablonu çıkardıktan sonra sıcak suyun altında keçeyi yıkadım, ısıttım. Yeniden sabunladım ve bambu perde arasında sıkıca yuvarladım. Oldukça küçülme gözlendi. Saksının son ebatları nedir diye soracak olursanız videonun sonunda bir görsel ekledim. Oradan alt çapını, üst çapını ve saksının boyunu görebilirsiniz. Karışım bir yün kullandığım için keçe küçüldükçe kalın yünler yüzeye çıktı ve onları tekrar keçeleştirmem mümkün olmadı. O nedenle bu tüylü görüntüyü gidermek için iki farklı yol denedim. Bir tiftik giderici makine kullandım. Bir de tıraş bıçağıyla tıraşlama yoluna gittim. Avustralya Merinos yünü kullanmaya alışkın biri olarak bu süreç beni yordu. Pek mutlu etmedi. Ama tıraşlama iyi bir çözüm. Dikkatli bir şekilde kalın tüyleri gidererek daha pürüzsüz bir görüntü elde edebiliyoruz. Şimdi saksının tabanına şekil vereceğim. Bunun için evdeki araçlardan yararlanacağım. Bir kavanoz, bir de bardak. Saksının dibini bu şekilde parmaklarımla yükselttim. Daha sonra bir bardak yardımıyla bu alanı iyice belirledim ve bardağın altıyla da vurarak o bölgedeki keçenin daha da sıkılaşmasını ve düzleşmesini sağladım. Bu halde son şeklini verdim ve balkonda bir gece kurumaya bıraktım. Keçi saksının son halini gördünüz. Tabandaki bu girinti ve çıkıntı saksının düz bir şekilde durmasını sağlıyor. İçi ve dışı aynı desenlere sahip iki katlı sağlam bir keçe oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere, sevgiler, selamlar.